Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, gösterişli bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için arkadaşlar elimde bu şekilde bebe yünümüz var. Etrofil marka bir ip. Şöyle renk kodunu merak eden olursa rengimiz ise bu şekilde arkadaşlar. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler seçebilirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, şöyle buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, modelimiz 6 sıradan oluşuyor. 4 sıra haroşe, 2 sırada bir model. Yapımı da bir o kadar kolay. Başta söylemiş olduğum gibi. Şöyle arkadaşlar, ilmeklerimi toplayarak başlıyorum. Sizlere örnek gösterecek kadar ilmek atacağım. Sizler yapacağınız örgünün enine göre ilmeklerinizi ayarlayınız. İlmek sayılarımıza gelince ilmek sayılarımız 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekle bu modeli kurabilirsiniz. Hemen şöyle ilmeklerimi topluyorum. Ben ilmek sayılarımı ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, şöyle ilmeklerimi ayarladım. Hemen ilmek sayılarımızı hatırlayalım. 2 4 2 4 2 4 artı 3 ilmek. 3 ilmeğimizin bir tanesi modelimiz için, diğer 2 tanesi sağ ve sol ilmeklerimiz, kenar ilmeğimiz için. Hemen şöyle şuradan bir bağlayayım ipimi. Modelimizin hemen birinci sırasından başlıyoruz. Modelimiz çok lastik gerektiren bir model değil ama çok arzu ederseniz lastik uygulayabilirsiniz. Şöyle hemen birinci sıramızdan başlıyorum. İlk sıram olduğu için örerek alıyorum birinci ilmeğimi ve kenar ilmeğimi. Burada birinci ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum. Bir düzden sonra tekrar 3 tane ters. 1 2 3. Arada bir düz ilmeğimiz, 3 ters. 1 2 3. Tekrar devam ediyorum. Arada bir düz, 3 ters. 1 2 3. Yine kenarda bir düz, kenar ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Birinci sıramızı bu şekilde kurmuş olduk. İkinci sıramızda modelimizin bütün ilmeklerimizi burada ters örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde bütün ilmeklerimiz ters bir şekilde örüyoruz. Haroşa örgü elde etmek için bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arka yüzde. Evet. Modelimin ön yüzündeyim. Hemen şöyle haroşa ilmeklerimiz kendini gösterdi arkadaşlar. Ortada 3'er tane ilmeğimiz haroşa olarak görünüyor. Yine burada modelimizin tekrarı, şöyle yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3. sıramda bir düz 3 ters yapıyoruz. Modelimizin 3. sırasında ön yüzde. Tekrar 3 bir düz, 1 2 3 ters, bir düz, 3 ters, 1 2 3, bir düz, yine kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin 4. sırası arka yüzde ise yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Her bir ilmeğimi ters örüyorum.
4 sıra haroşa olarak ördük arkadaşlar. 4 sıra haroşeden sonra örneğimize şekil vereceğiz. Şimdi örgümüze. Sadece bir sırada model, yine arka yüzünden ters bir şekilde öreceğiz. Şimdi modelimin ön yüzü 5. sıramızda ise şimdi burada yapacağımız işlem var. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane düz ilmeğimi şöyle hemen örüyorum. Evet, bir düz ilmeğimi ördüm. Şurada yapmış olduğumuz 2 diş haroşemiz olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 2 diş haroşemiz oldu. Buradaki 3 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Haroşa ilmeklerimizin üzerinden, ama şöyle düz gibi görünüyor. Şöyle hemen bir doladım. 2 tane ilmeğimi şöyle bir genişlettim. İçten dışa doğru şöyle diğer şişime örmeden aldım. Burada bir tane düz örüyorum. 3. ilmeğimi, örmüş olduğum ilmeğimi hemen şu örmeden aldığım 2 ilmeğin içinden çıkarıyorum. Bir kez doladım, bir düz. Yine bir kez doladım. Buradaki 2 tane ilmeğimi şöyle içten dışa doğru diğer şişime alıyorum. Buradaki ilmeğimi bir kez düz örüyorum. Örmüş olduğum ilmeği örmediğim, içten dışa doğru aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum arkadaşlar, bu şekilde. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3. modelimde, 3. örneğimde ise içten dışa doğru örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir düz ilmeğimi ördüm, örmeden almış olduğum ilmeğimi diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkardım. Dolamayı unutmuyoruz, artırmamızı. Bir düz kenar ilmeğimi de örerek bu sıramı tamamlamış oluyorum, 5. sıramı. 6. sıramız, son sıramızda ise kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmeklerimizi de bu şekilde ters örgü olarak örüyoruz. Modelimizin, örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Bütün ilmeklerimiz ters. Evet, bu örneğimizin son sırası. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösterecektir arkadaşlar. Modelimizin görüntüsü bu. Şimdi hemen ikinci örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim. Bir sırasını göstereyim sadece sizlere. Diğer artık modelimiz bundan itibaren kendini tekrarlıyor. Bu kısma kadar, bu aşamaya yaptığımız kadar tekrarı oluyor. Hemen 1. sırada ne yapmıştık? 1. sırada kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir düz, 3 ters ilmeğimizi ördük. 2, 3. Yine bir düz, 3 ters. Şöyle hemen 1, 2, 3 ters, bir düz. 1, 2, 3 ters, bir düz kenar ilmeğimizi ördük. Örgümüzün arka yüzünde ise bütün ilmeklerimizi ters örerek modelimizi bu şekil tekrarlayıp ilerletebiliriz. Evet, ben daha önce yapmış olduğum büyük parça üzerinde sizlere modelimi göstereyim. Evet, şöyle büyük parçada yaptığım modelimi hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyen bir örnek, şöyle farklı açılardan göstereyim. Arka yüzü de çok düzgün, pürüzsüz duran bir model arkadaşlar. Şöyle. Evet, bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelden çok
güzel bebek örgülerinde kullanabiliriz. Hem kız çocukları hem erkek çocukları için kullanabilirsiniz. Büyük anne yelekleri yapabilirsiniz büyükler için. Hırkalar yapabiliriz, bluzlar yapabiliriz. Atkılar, bereler yapabiliriz. Yani bebek örgülerine de çok yakıştırdım bu modeli. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.